Ayın malzemesi kereviz. Maydanozgillerden olan kereviz bir Akdeniz sebzesi. Ülkemizin dört bir yanında yetiştiriliyor ama Sakarya'nınkisi pek meşhur. Kereviz gördüğünüz üzere bir kök sebze. Bu güzel yumrusu toprağın altında, bu muhteşem yeşil yaprakları ise toprağın üzerinde büyüyor. Bu yeşil yapraklar 1 metreye kadar uzayabilmekte. Tezgahlardaki yerini ise sonbaharın ortasından ilkbaharın ortasına kadar uzunca bir süre koruyabiliyor. Tazeliğini de zaten çok az kaybettiği için buzdolabınızda da uzunca süre saklayabilirsiniz. Sanılanın aksine o kadar yüksek bir lif içeriğine sahip değil. Sadece %2. %88'i sudan oluşan bir sebze. Yani neredeyse bir salatalık. Ama içerdiği fosfor, potasyum ve sodyumla muhteşem bir zenginliğe sahip. Şimdi gelin bu muhteşem kerevize yakışan lezzet profillerine bakalım. Öncelikle taze otsu baharatlarla inanılmaz bir dengesi var. Biberiye, taze nane, dereotu, adaçayı ve aynı familyadan olan maydanoz mükemmel uyuyor. Kerevizin yoğun aromasını dengelemek için asit profili yüksek ürünlerin tamamını kullanabiliriz. Burada yeşil elma, portakal, greyfurt, sirke, hardal, limon ve kapari gibi ürünlerden bahsedebiliriz. Kerevizin ayrılmaz sebze arkadaşları ise birçok tarifte de göreceğiniz gibi patates, soğan ve sarımsak. Patatesin kullanıldığı tüm tariflerde aslında kereviz de kullanabilirsiniz. Kerevizin yağlı ürünlerle de uyumu muhteşem. Burada kuru yemiş olarak cevizden bahsedebiliriz. Tereyağı, krema ve soslarda mayonez bence bir numara. Yoğun peynirlerle de arası çok iyi. Gravyer, eski kaşar, parmesan gibi peynirleri de buna katabiliriz. Ve sadece ülkemizde en çok tüketilen ürün olan yoğurtla da uyumu muhteşem. Gördüğünüz gibi önümüzde doğrudan bir protein seçeneği yok. Çünkü genelde bütün protein yemeklerin yanına kerevizi bir karbonhidrat alternatif olarak kullanabiliriz ama biz bugün ona bakmıyoruz. Kerevize hangi protein yakışır? Kerevize direkt hangisini kullanabiliriz diye düşündüğünüz zaman fümelenmiş kırmızı et ve fümelenmiş somonu ilk sıraya alabiliriz. Peki ben bugün sizlere ne pişireceğim? Bir tuzda kereviz, kereviz kroket, kereviz dürüm, kereviz burger ve son olarak somon fümeli, rezeneli, soğanlı, elmalı bir kereviz salatası yapacağım. Ama öncesinde kereviz nasıl temizlenir, nasıl seçilir, nasıl ayıklanır, nasıl saklanır onlardan bahsedeceğiz. Tezgaha geçelim. Tezgahtan kerevizi nasıl seçeceğiz? Bakın bu kerevizler elma boyutundan neredeyse bir ufak tipli bir karpuza kadar kereviz var. Şurada benim önümde birkaç boyu var. Size şuradan göstereyim. Şu ufak orta boylar en lezzetleri. Ne kadar ufak olursa o kadar lezzetli oluyor. Büyüdükçe kerevizlerin içerisindeki su miktarı azaldığı için aroması ve tadı da azalıyor. Dışı yeşil, beyaz yapılı olanlar tamamdır. Dışında böyle yumuşak noktalar varsa, çürüme eğilimi gösteriyorsa onlardan uzak durmaya çalışalım. Öncelikle yapraklarını ayırıyoruz. Bu yaprakları atıyor muyuz? Hayır, atmıyoruz. Salatalara inanılmaz lezzet verir. Mercimek çorbasından yayla çorbasına. Bütün çorbalarda inanılmaz güzel lezzeti var. O yüzden bunları streçleyip ya da bir buzdolabı poşeti içerisinde buzdolabında yaklaşık 2-3 hafta kadar saklayabilirsiniz. Bunları atmıyoruz, kenarda tutuyoruz. Gördüğünüz gibi kerevizin İçinde bir yumuşak beyaz kısım ve dışındaki sert kabuğu var ama bu beyaz kısım oksijenle birleştiği zaman hemen kararma yapar. Bu nedenle soymadan önce hemen yanınızda ya bir parça limon bulundurun ya da benim gibi çok uzun işlemler yapacaksanız hemen bir limonlu su hazırlayın. Suyun içerisine yarım limon, bir limon sıkalım ve bir kenarda beklesin. Hatta şu parçayı da elimde tutacağım. Mesela burası kararmasın diye hemen şuraya sürdüm. Bıçağı dış yüzeyinden kaydırarak tabana kadar ineceğiz. Keskin bir bıçak olursa rahatlıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bazen siyah delikler görebilirsiniz içerisinde. Bunları mümkün olduğunca temizleyin. Şimdi hem burger için hem de dürüm için buradan halkalar keselim. Şöyle güzel bir burger köftesi kalınlığında keselim. Ve bunları doğruca limonlu suya atıyoruz. Birazdan yapacağım tuzda kereviz için dış kabuklarını bu sefer soymayacağım. Çünkü o tuzun içeri işlemesini istemiyorum. Ve aynı zamanda fırında pişerken de bir koruyucu görevi görecek. Şimdi bu kerevizin sadece üzerini kesiyoruz. Çok fazla beyaz kısmını ortaya çıkarmayacağız. Şöyle güzelce oturabilsin diye tabanını düzeltelim. Bunu da bu şekilde kullanacağız. Merakla beklediğiniz soruyu sona bıraktım. Şurada kenarda bekleyen kereviz sapları ve kereviz. Bunların ikisi aynı şey midir yoksa farklılıkları nedir? Aslında her ikisi de aynı aileye mensup ama farklı türler. Bunun hiçbir zaman altında bir yumrusu oluşmuyor ama tadı evet kereviz
Bunda yumru oluşuyor ama sapları hiçbir zaman bir kereviz sapı kadar sert değil. Her ikisinin de kullanım alanları farklı. Bunu daha çok yemeklerde lezzet versin diye restoranlarda özellikle çok fazla kullanıyoruz. Bunu ise daha çok gövdesi için kullanıyoruz. Şimdi artık tariflere geçebiliriz. Tuzla kereviz inanılmaz lezzetli bir şey. Bence zeytinyağlı kerevize çok iyi bir alternatif. Özellikle suda pişmiş kerevizi sevmiyorsanız bu fırınlanmış versiyondaki o yumuşaklığına bayılacaksınız. Burada kerevize güzel bir aroma vermesi için biberiyeyi kullanıyoruz. Tabii ki biz bu biberiyeyi tuza karıştıracağız. Tuza yavaş yavaş yumurta beyazı yediriyoruz. Karışımımız macun kıvamına geldi. Şimdi ufak bir tepsi olur. Herhangi fırına girebilen her şey de olur. Yani burada tepsinin bir önemi yok. Kerevizden önce kerevizi yerleştireceğiniz yere bir parça tuz karışımından koyun. Kerevizi güzelce yerleştirdik ve kalanını da üzerine kenarlarına doğru sıvayacağız. Fırın 200 derecede sıcak şekilde bizi bekliyor. Kerevizin boyutuna göre bu işlem 1,5 saatle 45 dakika arasında değişebilir. Bizim kerevizimiz orta boy, aşağı yukarı 50 dakikada pişecektir. Artık kendi kendine pişebilir. Hem burgerde hem de dürümde kullanacağım kerevizleri hazırlamaya geldi sıra. Öncesinde şu limonlu sudan çıkartıp hafifçe suyunu alalım. Her ikisini de önce fırında biraz pişireceğiz. Ama sonrasında dürümdekiler güzel böyle baharatlı bir soteye girecekler. Burger olansa muhteşem bir barbekü sosla şenlenecek. Ama önce bir 20 dakika sadece tuz, karabiber ve biraz zeytinyağıyla fırında pişecekler. Kereviz kroketimiz için bir tane de ufak bir kereviz hazırlayalım. Bunu haşlayacağımız için ufak küpler halinde doğrayabiliriz. Zaten limonlu suyum vardı. Yalnız burada birazcık kıvamını tutabilsin diye patates de kullanacağız haşlarken. Şimdi bunları bol tuzlu suda yumuşayana kadar haşlayalım. Bakalım. Gayet güzel. Birkaç dakikaya bunlar hazır. Biz de orada bir beşamel hazırlayacağız. Unumuzu da alalım. Unumuzun kokusu çıktı. Şimdi yavaş yavaş süt ekliyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça koyu bir beşamel yaptık. Altını kapatalım. Tuzumuzu ekleyelim. Karabiber ve olmazsa olmaz muskat. Süzdüğüm patatesle kerevizi hemen geniş bir kaba alalım. Ve bir çatal ya da böyle ezeceğiniz varsa onunla ezebilirsiniz. Hazırladığımız beşameli de içerisine döküyoruz. Bu karışıma birazcık da pastırma. İçerisine çok az da eski kaşar rendeleyeceğim. Son olarak da bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Ve şimdi bu karışımı bir tane tepsiye alacağız. Tepsiyi hafifçe yağlıyoruz. Sonrasında derin dondurucuda sertleşene kadar bekleteceğiz. Kroketimiz güzel bir kıvamı almış. Bu arada kroketi ne kadar dondurursanız sonrasında işlemesi o kadar kolay olur. Ben yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim. O yüzden elime biraz yapışacağı için eldiven giydim. Ufak bir porsiyonlayalım. Bu ölçüden 12 tane kroket çıktı. Şimdi bir kaşık yardımıyla karışım alıyoruz avucumuza. Klasik panelleme yapacağız. Önce una, sonra yumurtaya ve ekmek kırıntısına. Bunları bu şekilde buzdolabında da bekletebilirsiniz. Derin dondurucuda bekletebilirsiniz. Sonrasında yağda kızartacağız. Yaklaşık bir yarım limonun suyunu önden sıkalım. Böylelikle ne elmanın ne de kerevizin kararma derdi olmayacak. Elmaları kabuklu kullanacağım. Öncesinde dilimleyip sonrasında ince şeritler halinde doğruyorum. Rezeneyi ortadan ikiye kesip ince dilimler halinde doğrayalım. Sapların uç kısımlarını da eklemeyi unutmayın. Kerevizleri de elmada olduğu gibi ince şeritler halinde doğrayalım. Yarım soğan da piyaz keselim. Son olarak bir avuç kadar dereotunu kıyıp ekleyelim ve salatamızı karıştıralım.
Limon suyuyla güzelce harmanladık ki bakın şurada şu anda kararmadan rahatça durabiliyorlar. Biz de orada muhteşem ballı, sirkeli, hardallı bir vinaigrette sos hazırlayacağız. Hardalımızı ekliyorum. Elma sirkesi, bizimkisi ev yapımı, tadı inanılmaz güzel. 1 tatlı kaşığı kadar bal, 1 diş de sarımsak. Ve hafiften zeytinyağı ekleyerek çırpacağız. Şimdi doğruca salata ekliyoruz. Sosun her yerine değmesi için elinizle karıştırmak burada önemli. Şimdi salatayı dolapta bekleteceğim birazcık 15-20 dakika kadar. Sonrasında bunun üzerine greyfurt dilimleri ve somon füme ile beraber servis edeceğim. Hazırlamış olduğumuz peri bacamız hazır. İnanılmaz. Size şöyle sertliğini göstereyim. Nasıl kıracağımızı az sonra göreceğiz. Bu burada dinlenirken şimdi biz de bunun güzel zeytinyağlı portakallı sosunu hazırlayalım. Hemen bir yarım portakal suyunu sıkalım. Sosumuza birazcık şöyle 1 yemek kaşığı kadar da kapari doğrayalım. Çok az tuz ekleyeceğiz çünkü kaparide epeyce bir tuz var. Biraz karabiber. İçerisine 1 diş de sarımsak ezelim. Ve bolca zeytinyağı. Şimdi sıra geldi işin heyecanlı kısmına. Şu anda elle tutulabilir kıvama geldi dışı ama içi hala çok sıcak. Ufak bir delik açabilirseniz ondan sonrasını kırmak çok daha kolay oluyor. Size tavsiyem o yönde. Mesela şuradan hafiften bakın kolayca kırabiliyorum. Duman üstünde. Şimdi size bunun ne kadar yumuşak olduğunu göstereceğim. Bakın bıçağı iyi izleyin. Bir tereyağı bile bu kadar kolay gitmez. Çok sıcakken doğruca bu portakallı zeytinyağlı sosun içerisine alacağız. Bunu kesinlikle dolaba koymuyoruz. Oda sıcaklığında hafifçe ılındıktan sonra hemen servis edeceğiz. Portakal soslu muhteşem kerevizler de gayet güzel oda sıcaklığına geldiler. Şimdi onları tabağa alacağız. Üzerine birazcık daha sosundan koyacağız. Ve çok özel bir dokunuş yapacağım. Üstlerine ceviz rendeleyeceğim. Kerevizlerimiz fırından çıktı. Şimdi dürümümüz için güzel bir sos hazırlayacağız. İçerisine bir parça tahin, hafif şöyle bir falafel sosu gibi, yoğurt, tuz ve limon suyu. Aslında şu anda kerevizden döner yapmak ya da dürüm gibi kullanmak epey trend. Yani Michelin yıldızlı restoranlardan tutun da vegan beslenmeye yönelik olan çok iyi restoranlarda da şu anda iyi satanlar listesinde diyebilirim bu tarif. O yüzden de siz de kaçırmamış oldunuz. Bakın ateşimiz yüksek. Hemen içeriye hemen bir parça tuz, karabiber, hemen toz kırmızı biber, hafif kimyon ve sote ediyoruz. Hemen lavaşımızı da biraz ısıtalım üzerinde. Kerevizleri ortaya alalım. Domatesler, maydanoz, taze nane ve kırmızı soğan. Hazırladığımız sostan da birazcık gezdirelim. İşte bu kadar basit. Birazdan bunu katlayıp yiyeceğiz ama şu an siz görün diye böyle açık bıraktım. Şimdi sıra geldi burgere. Burgerlerimizi hafiften böyle güzel bir tütsü tadı almak için barbekü sosla cilalayacağım. Evet. Şimdi sıcak tavaya alalım bunları. Tabii ki ekmeğimizi de kızartmak çok önemli. Bolca mayonez sürelim. Ve kerevizlerle beraber kızartalım. Kerevizlerin üzerine peynirimizi de yerleştirelim.
Hepsi birbirinden ağız sulandırıcı. Yemeğe başlayacağım. Tatlarını söyleyeceğim ama bence bu kadar yemekten sonra inanılmaz yoruldum ama sizlerin bu videodan keyif aldığını bildiğim için de ayrıca ben de çok mutlu oluyorum. Ama hala abone olmayanlar varsa ufak bir abonenizi alır. Hatta bir paylaşımdır, beğenidir falan. Onlar hoşuma gider yani. Ha bu arada yani duruma bakacağız. Bu beğenidir falan. Bunun çünkü daha Mart'ı, Nisan'ı, koca bir yıl var önümüzde. Ne sebzeler, yaza doğru belki meyveler. Şuna bakar mısınız ya? Bak. Barbekü sosla beraber gerçekten hani tamam bir et ısırmıyorsunuz ama kereviz ısırdığınızda asla tahmin edemezsiniz. Onun güzel dokusu, peynirle birleşimi, mayonezden gelen tat, içerisinde ferahlık veren diğer sebzeler. Mesela ben normal hamburgerde bu kadar çok domates olsun, sebze olsun hiç hoşuma gitmez ama bu hem güzel bir sandviç gibi hem de güzel bir burger gibi olmuş. Şimdi dürüme geldi sıra. Şöyle kendime yine ufak bir parça, şöyle bakın şöyle güzelce sarayım. Soğanlı moğanlı. Bu yıkılıyor ya. Özellikle kimyonlu kereviz tamamıyla bir et türeviymiş gibi bir tat veriyor. İçerisine koyduğumuz o tahinli, yoğurtlu sos, soğan, domates hepsi birbirinden dengeli. Bunu mutlaka deneyiniz. Şurada kendime güzel böyle acılı bir mayonez hazırladım. Yıllarca kroket yaptım, sattım. Yani benim tarifimle kroket yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi sıra geldi assolistlere. Tuzda pişirdiğimiz, sonrasında portakalla güzelce sosladığımız kereviz ya bu sarımsaklı sostan almazsam hiç olmaz. Bütün tat kerevizin içinden geliyor. Neredeyse o içerisindeki bütün şeker dışarı çıkmış. Portakallı, zeytinyağlı, sarımsaklı sosu sıcaklığıyla beraber içerisine çekmiş. Çok iyi. İşte salataların şahı diyebiliriz. Parça alacağım. Daha önce ben yani YouTube mecrasında bu tarz güzel bir salata görmedim. Bu salata yaz sofralarına, kış sofralarına, bahar sofralarına nasıl kullanmak isterseniz ama şu anda kışın en güzel mevsiminde bu kadar ferahlatıcı, size baharı, yazı hatırlatacak başka bir salata yok. Bunu da mutlaka deneyin. Bence bu ayın malzemesi olan kerevizin de güzelce hakkını verdik gibi geliyor. Önümüzdeki ay yepyeni bir malzemeyle görüşmek üzere. Bye bye. Takip, beğeni, abone hepsi.